yıllardır süregelen bir soru var. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Şimdi bu iki sebebi ele alalım. Aslına bakarsanız tavuktan çıkan bir yumurta düşünelim ki kendi bile böyle bir yumurta verdiğinin farkında değildir büyük ihtimalle. Çok affedersiniz, hani pislik bırakılan bir yerden bizim kahvaltılarda, yemeklerde, pastalarda, çöreklerde neredeyse içine katmadığımız bir şey yok. En lezzetli ve en besleyici, yanılmıyorsam normal bir tane yumurtada 6 gram protein var. O Amerikan tavuklarının mavi yumurtası dediğinde 7-8 grama çıkıyor. Bir deve kuşu yumurtası dediğinde belki 20 gram protein barındırıyor içerisinde ve yenmesi de çok kolay. Bu kadar da besleyici bir şey. Şimdi baktığında böyle bir tavuk, bu kadar muazzam, bizim hayatımızda rol oynayan, böreğin üstüne, pastanın, kekin içine, hayatımızın merkezinde rol almış bir yumurtayı oluşturmaya muktedir olabilir mi? Bunu düşünmek lazım. Bakıyorsun, hayır ya. Yani hatta tavuk o kadar aylak ki bu noktada, farkında değil ki. Altına istediğiniz yumurtayı iteleyin, hepsinin kuluçkasına oturabilir ya. Zıttına bakalım. Peki o yumurtadan böyle bir tavuk çıkması çok normal bir şey mi? Yani hiç normal bir şey değil. Belli başlı elementlerden birkaç gram işte şeker, protein vesaire gibi şeylerden oluşan yumurta çıktı. Aradan 2-3 gün geçti diyelim. Çat kırdın, yedin, omlet yaptın falan. Hadi kırmayayım, şurada 21 gün bekleteyim diyorsun ve içinden hayat sahibi bir şey çıkıyor yani. Bu hiç olası bir şey değil. Baktığında tavuk yumurtaya sebep olabilir mi? Bu arada derine girmiyorum. Hani ilim lazım, irade lazım, şefkat lazım, kudret lazım. Bunlara girmiyorum. Birazdan gireceğim. Tavuk yumurtaya sebep olamıyor, konuştuk. Yumurta da tavuğa sebep olamıyor, konuştuk. Bunlarsız tavuk ve yumurta olmaz. Tamam. İnsanın aldandığı yer burası zaten. Yumurta lazım olunca bir önceki sebebe bakıyor tavuk. Tavuk lazım olunca bir önceki sebebe bakıyor yumurta ve diyor ki evet, sonuç buysa bunu yapan bir önceki sebeptir diyor. Ama biz şu an konuştuğumuzda tavuk da yumurtaya sebep olamaz. Yumurta da tavuğa sebep olamaz. Demek bu ikisinin üzerinde üçüncü bir hakiki sebep olmak zorunda diyoruz. Bir tanesi şöyle diyor, hani nedensellik üzerine bir konuşma var. Mesela bir çocuğun oluşması için belli başlı nedenlere ihtiyaç var. Nedir bunlar? Anne ve baba. Peki nutfe, alaka, mudga evrelerini geçirerek bir su tanesinden oluşan o bebek için hakiki sebep annedir ve babadır. Bunlar her istediği anda bu bebeğin oluşumuna sebep olabilir diyebilir misin? O zaman gözümüzün önünde oluşan bu harika sebebe şöyle bir düşünce bize gelir. Bir bebek ortada var ama ne anne ne baba bu bebeğe asıl bir sebep olamaz. Bu iki sebebin üzerinde bir müsebbibül esbab kesinlikle olması lazımdır. Annede de babada da bu bebeği oluşturabilecek lazım olan bütün tasarım olamaz. Hatta biz bunu başka alanlarda da kullanıyoruz. Elime aldım, bardağı kaldırdım, bir yudum kahve içtim. Bardağın havaya kalkması için sünnetullah kanunları dediğimiz kainat kitabı içerisindeki düzenlemelere göre bir öncesinde Allah Azze ve Celle bir neden istiyor. Sünnetullah kanunları. Eğer bu nedenler olmasaydı, mesela ben her atladığımda yere düşmeseydim, birinde uçsaydım, birinde düşseydim hayatım karmaşa olurdu. Ya da suyu her içtiğimde beni su ihtiyacı cihetinde tatmin etmeseydi, birinde de kurutsaydı ben perişan olurdum. Her anne babanın bir olmasında, yani genel itibariyle çocuk değil de mesela başka bir şey olsaydı insanlar çoğalma noktasında tereddütler yaşayabilirdi. Allah bizim hayatımız düzenli geçsin diye bu sünnetullah kanunlarını yaratmış. Şu kahvenin havaya kalkması için benim cüz'i irademle talep etmem, ardından kahveyi havaya kaldırmam. Şimdi ben bunu da aynı mantıkla sorgulayayım. Ve diyorum ki şu kahvenin havaya kalkmasında kim havaya kaldırdı diye sorsak dışarıdaki insanlar Mehmet bunu havaya kaldırdı der. Ama ben baktığımda kahvenin havaya kalkmasını talep ediyorum. Ama havaya kalkması için gerekli şartların ne olduğunu bile bilmiyorum ben. Yani hangi kasları kullandığımı sor bana Ömer. Bilmiyorum. Şu kahvenin havaya kalkması için işte iskelet sistemini nasıl bir şey yaptın sor. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Ya da ciddi bir sinir iletimi var değil mi burada? Mesela arabayla bir yere giderken benzin lazım olur diye alıyorum ama o ATP nasıl üretildi ben bunu bilmiyorum. Veyahut bu kaldırılırken sinir iletimleri ne şekilde bunu kaldırmaya yönlendirdi bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Ve diyorum ki burada evet, bu kahvenin kalkmasını ben istedim. Biz buna cüz-i irade diyoruz. Biz buna daha önemli bir kelime kullanıyoruz. Emri nisbi, emri itibari diyoruz. Ah, bu kelimeyi insanlar bilse bütün kafalarındaki problemler de çözülecek. Ama bunun havaya kalkmasının yaratılış safhaları, yani asıl muktedir Mehmet değil, üçüncü bir sebep lazım diyoruz. Neden lazım? Abi çok kolay değil mi neden lazım olduğu? Ben bu işin havaya kalkması için gerekli koşulları bilmiyorum ama bu havaya kalktı. Demek bilen birisi bu eylemi yarattı. Kainattaki hadiselere baktığımızda üçüncü bir sebep ciddi manada gerekiyor. Kimisi bir gün arı kovanına kafasını koyuyor. Bal demek ne demek? Yani hayat demek. Her şeyde kullanılan, tüketilen, hatta bir anzer balı dediğin ayrı bir şifa. Ben anlatmıştım
o akciğerlerim rahatsız olduğunda bir arkadaş göndermişti. Aman dedi bak fazla yeme, ambulansta kaldırmayalım. Ben de bal dedim ya. Yani sandım marketten alınan bal. Çay kaşığının şu kadarını bir yaptım, buralarım karıncalandı böyle. Dedim ne oluyor bana falan. Akciğerdeki problem için ne yaptığını bilmeyen bir alının balını bana gönderiyorlar. Birisi kafasını kovana koymuş. Çok muazzam lezzetli bir bal görmüş. Bir matematikte bir alanın en makul kullanıldığı ölçüdür altıgen. Bizim halılar da altıgen. Altıgenden petekler yapılmış ve inanılmaz böyle işçi arılar ağzıyla çiğniyor, oraya yapıyor, yavruları koyuyor, sonra bal koyuyor falan. Şimdi birisi kafasını koyduğunda nedensellik ilişkisine bakıyor. Diyor ki bal var mı? Var. Bala en yakın ve balı üretim safhasında gördüğüm kim var? Arı var. O zaman arı yapmıştır diyor. Ama iman, asıl inanış mantığı şunu diyor. Bu arıda bu muazzam balı yapabilecek İlim, irade, kudret, şefkat, merhamet ve aklınıza gelebilecek hangi faktör lazımsa yoktur. Bu yüzden bal ve arı ikilisini ele aldığında üçüncü asıl bir sebep ki biz buna müsebbibül esbab diyoruz. Hatta böyle bir varlık zorunlu mudur diye biri sorsa evet kesin zorunludur deyip bir de vacibül vücut yani varlığı zorunlu olan bir zat da deriz. Üçüncü bir neden ararız burada. O arı o balı yapsa paketini kaça satar? Diğer arı birlikleriyle bir dernek açar. Hiç değilse içinden anarşik bir grup çıkar ya. Bu yıl polenlemiyoruz hadi bakalım bizim haklarımız ne olacak? İnsani cihette düşün. Hani bu olayları böyle atom partikül düzeylerinde düşünmeye gerek yok. Kendine bak ya. Kainatı neyle tanıyorsun? Neyle tanıyorsun? Kendine bak. Bu arı belki 2 haftalık ömrü var Allahu alem. Tutuyor dışarıdaki bir günde 1200-1500 tane çiçeği polenliyor. Ve bu polenleme esnasında bir çiçek çeşidiyle başladıysa aynı çiçekten devam ediyor bal toplamaya. Aynı zamanda da ayağındaki o ince kılcıklarla polenleme işlemini de yapıyor. Sonra tonla işçi arı var. Nasıl çalışıyorlar biliyor musun? Yavruları besleyin, petekleri yapayım diye. Ya zaten 2 hafta yaşayacaksın. Bir de bu kadar muazzam çalışıyorsun. O arada eşek arıları geliyor saldırıyor. Onlara kafa tutuyorsun. Ve kafa tutarken kolonine bir şey olmasın diye kendini feda ediyorsun. 2 haftalık bir yaşam için yani. Ardından o balı yapıyorsun ve o balı sen ölüp gidiyorsun. Kullanamıyorsun bile, satamıyorsun. Onunla bir yazlık alamıyorsun. Hayalin olan bir akarsudaki yaprak gezini sergileyebilecek şu balı satayım da biri bana bir yat versin akarsuda yapraktan yapılmış falan. Bunların hiçbirini yaşayamıyorsun. Sen nasıl oluyor da bu kadar intizamlı bir düzene uyup kainatın medarı olan, esas temeli olan insana menfaatli, faydalı böyle bir balı ortaya koyabiliyorsun. Sen ne bu balı yapabilecek ilim, irade, kudret, şefkate sahipsin ne de bunu yapabilecek bir bilince sahipsin yani. O bilinç sende olduğu anda tozlaştırmıyorum hadi çiçeklerinizi desen ne olur yeryüzü? Perişan oluruz yani. Arada bu şuur olsa ve dese ki bana ayda bir tane insan vereceksiniz ben o insanı yiyeceğim çiçekleri polenlemeye devam edeceğim dese biz kabul ederiz bunu. Mecbur edersin. O ilkel şartı gerektirse sen onu bir yaparsın ama ne yapıyor? Arı bilinçsiz, şuursuz senin emrine amade bir hayata devam ediyor. Bulutlara konuş aynı şekilde. O yüzden yağmura bakınca buluttan çıktığını görüp ya bu suyu bana bulut verdi düşüncesi. Ki bu az önce saydığım düşüncelerin tamamı naturalizmin en temel mantıkları. Yani doğada üretilen her şey için doğa kendisine yeter. Ve ben diyorum ki hayır. Bu olayda bu iki sebebin hiçbirisi hakiki sebep olamaz. Burada müsebbibül esbab. Hakiki bir sebep lazım. Bir şeyler yan yana geldi diye sen onu ondan bilmen. Ciddi bir gafillik. Biz bunu tevhid inancında çözemediğimizden gündelik hayatta da aynı lanetle geziyor gibiyiz. Bebeğinin gülmesi sana mutluluk verince mutluluğu da ondan biliyorsun. Sana belli başlı şeyler yardım olunca ailen baktığında en kıymetli şeyi ve tek kıymetli şeyi ailen biliyorsun. Yani aile kıymetsiz demiyorum ama Allah inancı olmadıktan sonra o kıymeti tartışılması lazım diyor. Dostlukta da böyle oluyor değil mi? Bu yanımdaki arkadaşım yanımda oldukça ben bu işlerin hepsini çözerim. Hayır çözemezsin. O yanındaki arkadaşını veren lazım sana. Sen ve yanındaki arkadaşın üzerinde hakiki üçüncü bir sebep lazım. Şimdi bir tanesi şöyle soruyor. Kainatta bir iş düzenli bir şekilde tekrar ediyorsa, her iş için demiyorum ama kısım kısım işler için buna belki yasa desek olabilir. Yerin çekmesi ya da suyun ne ölçüde buharlaştığını bilmemiz, sıvının akışkanlığı, kaldırma kuvveti bunlar defalarca denenip hep aynı ölçüde oran alındığından, aynı düzenliliği halini gördüğünden bunlara yasa demişler. Tekrar söyleyeyim yani Allah'ın yarattığı sünnetullah kanunları. Asıl ismini de verelim bunların. Yani bunlara bir isim vermek bunların neden olduğunu da açıklamıyor. Bu da ayrı bir mesele. Bir tanesi şunu soruyor. Bu düzenliliği anlatırken bunu her bıraktığımda yere düşmesi bu eylemi yaratıcının yaptığını iddia ediyorsunuz. Evet öyle iddia ediyoruz. Bu işin velev diyelim pozitif deneyi. Değil mi? Her bıraktığımda düşer mi? Evet. Bu düzenliliği gördük. Diyor ki negatif deneyini de yapın.
ve o yaratıcıya ben de ikna olayım diyor. Negatif deneyde ne biliyor musun? Bak şimdi bırakıyorum bu sefer düşürme diye ben yaratıcıya soracakmışım. Bu da negatif deneymiş. Ben onu istediğim gibi sorup imtihan edebilirsem o zaten yaratıcı olamaz ki böyle bir negatif deneysellik olsun. Matematik dersi anlatmak için sınıfa girdiğimde çocukları imtihan ederken çocuklar bana senin hocalığını bir görelim bakalım otur bir de biz sana soru yazalım diyebilirler mi? Diyemezler yani. Şu kısmı anlayamadığından belki böyle bir soru soruyor. Abd yani kul Rabbini imtihan edemez. Burası önemli bir olgu. Tamam bitirelim dersi.